Bu videoda antik çağa gideceğiz. Efsanelerin ve gerçekliğin kırıntıları arasında Yahudilerin kökenlerini bulmaya çalışacağız. Ama ondan önce ufak bir konuda hatırlatma yapalım. Son zamanlarda bazı arkadaşlarımız videolara ulaşım konusunda sorunlar yaşadıklarını belirttiler. Eğer yeni yayınlanmış birkaç videoyu kaçırdıysanız ya da bildirimleri takip etmediyseniz, YouTube algoritması önerilerinizden ve ana sayfa akışınızdan DFT tarih videolarını çıkaracaktır. Sizler de yeni videolara ulaşamayacaksınız. Bunu engelleyip yeni videolardan haberdar olabilmek için videoları beğenip bildirim ziline tıklayabilirsiniz. Akdeniz'in doğusundaki bugünkü Filistin'e ve Suriye'nin güneyini kapsayan bölgeye ya da Levant'ın güneyine geç Bronz Çağı'nda Kenan diyarı denilmekteydi. Kenan en basit anlamıyla eğilmiş yer, alçak bölge demekti. Bu bölgede yaşayan insanlar kendilerine Kenanlı diyorlardı ve Sami dili konuşuyorlardı. Biraz daha kuzeyde yaşayıp deniz ticaretiyle uğraşanlar belli bir noktadan sonra Yunanlılarca Fenikeliler olarak adlandırılarak ayrışacaklardı. Ancak daha güney ve iç kesimlerdekiler Kenanlı olarak anılmaya devam ettiler. Kenan diyarı Mezopotamya, Kuzey Suriye, Anadolu ve Mısır'a göre daha az gelişmişti. Buna rağmen kıtalar arası geçiş noktasını teşkil ettiği için belli bir öneme ve nüfus yoğunluğuna sahipti. Ayrıca Kenanlılar, Mısır ve Mezopotamya arasında bir geçiş bölgesi olduğu için bu kültürlerden her yönüyle oldukça etkilenmekteydiler. Özellikle de Mısır dininden ve hayat tarzından. Kenanlılar gibi Sami dili konuşan Yahudilerin yani İbranilerin bölgeye yerleşmeleri hakkında farklı fikirler vardır. Bu fikirlerden birisi İbranilerin Amori kökenli olduklarıdır. Amoriler M.Ö. 21. yüzyıldan M.Ö. 17. yüzyılın sonlarına kadar Doğu Akdeniz ve Mezopotamya'da varlık göstermiş bir Sami topluluğudur. Yahudilerin atası Kenan'a göç etmiş Amorilerin bir koludur. Diğer bir teori ise İbranilerin Hiksoslardan olduğudur. Kökeni belli olmayan Hiksoslar kimilerine göre Amorili, kimilerine göre ise Ön Asya'nın farklı bir topluluğudur. Hiksoslar M.Ö. 1700'lü yıllarda ani bir hücumla Mısır'ı istila ettiler. Nil Nehri'nin aşağı kısmına hakim olarak krallıklarını kurdular. Egemenlikleri kısa sürdü ve M.Ö. 16. yüzyılda Mısır'dan çıkarılıp sürüldüler. Sürülen halkın bir kısmı Kenan ülkesine yerleşip bugünkü Yahudi toplumunun temellerini oluşturdu. Değineceğimiz üçüncü ve daha olası teori, İbranilerin kökeninin Habirularla bağlantılı olduğudur. Habirular aralarında bir kan bağı olmayan ama belli bir amaç etrafında birleşmiş, vatanından kopmuş, dışlanmış, gözden düşmüş, paralı asker olarak kılıç kuşanmış, suç işleyip tecrit edilmiş göçebe insanlar topluluğudur. Aralarında farklı milletlerden farklı gruplar mevcuttur. Habirular aralarında geldikleri yerlerin dillerini konuşsalar da ortak dil olarak Sami dilini konuşmaktadırlar ve büyük olasılıkla aralarında Sami kökenliler daha fazladır. Bu topluluk belli bir süre Mezopotamya'da dolandıktan sonra Hiksos göçleriyle beraber Kenan diyarına gelmiş ve buraya yerleşerek Kenanlılarla kaynaşmışlardır. Amori, Hiksos ya da Habirular üzerinden yapılan varsayımların hepsi M.Ö. 16. yüzyılda yaşanan göç ekseninde şekillenmektedir. Göçün izleri efsanelerle karışık şekilde dini kitaplardaki tarih anlatılarında yerini almıştır. Dini anlatılara göre Abram yani İbrahim peygamber Sümer kentlerinden Ur'da yaşamaktaydı. Onun Habirulu bir göçebe olduğunu ve ilk İbrani göçünü temsil ettiğini düşünen tarihçiler mevcuttur. Ur'da yaşadığı dönemde Sümer medeniyeti son demlerini yaşamaktaydı ve diyar civardan gelen saldırılara açıktı. Fakir düşmüş Abram, M.Ö. 2000'lerde ailesi ve kapı halkıyla göç edip Mezopotamya'nın kuzeyindeki Haran'a vardı. Burada zenginleşti ve refah seviyesini yükseltti. Aynı dönemlerde Anadolu'daki Hattilerin güneye doğru genişlemesi, İbrahim'i Hiksos göçlerinden biriyle güneye, Kenan'a yöneltti. İbrahim'in ilk durağı Şekem oldu ve o buraya yerleşti. Kenan ülkesi Mısır saldırıları ve kıtlık yüzünden zor durumdaydı. İbrahim ahalisini doyurabilmek için Mısır'ın yolunu tuttu. Burada tutunup zenginleştikten sonra halkıyla beraber yeniden Kenan'ın yolunu tuttu. Necef çölüne yerleşip Kenanlılarla siyasi ve kültürel ilişkiler kurdu. Yeğeni Lut, Ürdün Nehri vadisine yerleşti. İbrahim'in M.Ö. 1990'lı yıllardaki ölümünden sonra
oğlu İshak İbranilere liderlik etti. İshak, Kenan ülkesinin farklı yerlerinde yaşayarak diyara her geçen gün daha da bağlandı. İshak'ın yaşlılığında oğullarından Yakup, ki lakabının İsrail olduğu belirtilmektedir ve İsrailoğullarının isim babası kabul edilir, abi Esav'la tartıştı. Esav'ın canına kıymasından korkan destekçileriyle beraber dayısının yanına Haran'a göçtü. Burada kendisine bir aile kurup güçlendikten sonra Kenan diyarına dönüp Hebron civarında yaşamaya başladı. Yakup'un pek çok oğlu vardı. Bunlardan Yusuf, kardeşlerinin tuzağına düşüp bir köle olarak Mısır'a kaçırıldı. Bu dönemde Ön Asyalıların ve Hiksosların Nil deltasının doğusunda giderek arttığı görülmektedir. Bu göçmenler M.Ö. 18. yüzyılda iyice güçlendiler ve Mısır'ın 13. hanedanını aşağı Nil'den çıkararak 14. hanedanı ve Hiksos kökenli 15. hanedanı kurdular. Köle olan Yusuf kısa süre sonra esaretten kurtuldu ve bu ara dönemde Mısır firavunlarından birine vezir oldu. Yusuf'un yükselişi göz kamaştırıcı cinstendi. Yakup ve oğulları Kenan'da büyük bir kıtlık yaşayınca İbranilerin bir kısmıyla beraber Mısır'a göçtüler. Burada onlara vezir olan Yusuf sahip çıktı. Kavmini izole yaşayacak bir şekilde Mısır'a yerleştirdi. Fakat Yakup yani İsrail'in takipçilerinin refahı Yusuf'a bağlıydı. Mısırlılar ülkelerinde krallık kuran göçmenlerle mücadele ettiler. M.Ö. 16. yüzyılın ortalarında 18. Mısır Hanedanı'nın kurucusu 1. Ahmose, Nil'in aşağısına bir sefer düzenleyip, istilacı krallar olan Hiksosları topraklarından çıkarıp Kenan'a sürdü. Ahmose'nin zaferiyle İsrail'in oğullarının Mısır'daki zor günleri başladı. İsrailoğulları baskıya maruz kaldılar ve Mısırlılarca köleleştirildiler. Mısır 18. Hanedan'la beraber yükselişe geçti. M.Ö. 1481-1425 yılları arasında firavunluk yapan Tutmose, Levant bölgesine seferler yapıp sınırlarını genişlettiği gibi Mitanni Krallığı'yla da savaştı. Onun hükümdarlığında İsrailoğulları arasından çıkan Musa, halkını büyük bir göç için hazırladı. Kutsal kitaplara göre o tıpkı İshak, Yakup ve Yusuf gibi bir peygamberdi. Kardeşi Harun'u kendisine yardımcı yaptı ve kalabalıklaşmış İsrailoğullarını maceralı bir yolculukla Mısır'dan çıkardı. Fakat İsrailoğulları Kenan diyarına hemen giremedi. Yıllarca Sina'nın doğusunda çöllerde dolanıp durdular. Amalekler, Moablılar ve Edomlular bu yabancıları diyarlarında istemiyorlardı. Musa'nın takipçileri Kenan'a güneyinden değil de doğusundan girmeye hazırlandıkları bir sırada Musa'nın baştan sona acı ve kederle dolu ömrü noktalandı. Onun ölümüyle Yeşu liderliği aldı. Yeşu İsrailoğullarını Kenan ülkesine soktu. Savaşlarda halkını yönetti. İsrailoğullarının Kenan'da yerleştiği ilk yer M.Ö. 1405'te alınan Eliha oldu. Sonrasında kuzeye ve güneye akınlar yaparak topraklarını genişlettiler. Tanrı'nın onlara vaat ettiğine inandıkları Kenan diyarını kağıt üzerinde 12 İsrail kabilesi arasında pay ettiler. Bu topraklara hakim olmak için yıllarca mücadele edeceklerdi. Mısır, Kenan üzerindeki gücünü hissettirmekteydi. 19. hanedanın firavunları 1. Seti, 2. Ramses ve Memepta defalarca Kenan'a ve Suriye'ye seferler yaptılar. Levant'ın kontrolü için Hititlerle ve Kenanlı yerel krallıklarla savaştılar. İsrailoğulları Mısır krallarının gücünden çekindikleri için M.Ö. 1370-1050 arasında dağlık yerlerde, ulaşılması zor şehirlerde yaşadılar. Bu dönemde İsrail kabilelerinin başında Otniel, Ehud, Şamgar, Debora, Gideon, Tola, Yair, Yefta, İbzan, Elon, Abdon ve Şimşon gibi liderler bulunuyordu. M.Ö. 12. yüzyılın başlarına doğru Kenan topraklarında yeni bir siyasi güç belirdi. Deniz kavimleri denilen Ceker, Danuna, Şerden, Turşa, Lukka ve Peleset gibi toplulukların kütlesel göçleri Akdeniz havzasını derinden etkiledi. Girit'teki Minos uygarlığı ve Anadolu'daki Hititler tarihe karıştı. Mısır firavunu 3. Ramses, M.Ö. 1174'te onları yenip ülkesini korudu. Bu göçlerle beraber Filist denilen kabile, Kenan'ın sahillerinde yer alan Gazze, Aşkelon, Aşdod, Gat ve Ekron'a yerleşti. Filistler bir Ege toplumu olsa da kısa süre sonra Kenanlaşıp Sami dilini benimsedikleri gibi bölgeye Filistin adının verilmesine de sebep oldular.
M.Ö. 11. yüzyılın ilk yarısında Filistinliler ve doğudaki Ammonlular İsrailoğullarına ciddi baskı uygulamaya başladılar. Toplumlar arasında savaşların ardı arkası kesilmedi. Bu savaşlarda İsrailoğullarına liderlik edenlerden olan Samuel'in girişimiyle bir kral seçimi yapıldı. Bünyamin kabilesinden Saul, M.Ö. 1047'de İsrailoğullarının ilk kralı oldu. Saul, komşularından gelen saldırıları göğüslediği gibi Filistinlilerle amansız bir mücadeleye girişti. Başarılı bir kral olan Saul'un iktidarı, Yahuda kabilesi Davut'un Filistinli Golyat'ı mağlup etmesinden sonra sarsıldı. Davut yeni ve güçlü bir karakter olarak öne çıktı. Saul, Davut'u devre dışı bırakmak istese de başarılı olamadı. Saul ölünce İsrailoğulları kabilelerinin çoğu onun oğlu İşboşet'i kral tanısalar da Yahuda kabilesi Davut'u lider olarak görmek istedi. İktidar mücadelesini Davut kazandı ve tüm kabileler M.Ö. 1010 civarında Davut'u kral olarak tanıdı. Filistinliler İsrailoğullarının birleşmesinden korkup saldırıya geçtiler. Davut onları yendiği gibi Kenanlı bir toplum olan Yebusilerin elinden Yeruşalim'i yani bugünkü adıyla Kudüs'ü aldı. Burası kuzey ve güney kabilelerinin tam sınırında olduğundan kritik bir yerdeydi. Davut buna binaen kente yerleşip ülkesini buradan yönetmeye başladı. Uzak kuzeyde Hamat kralını boyunduruğuna aldı. Zoba, Beyt Rehob ve Maaki gibi Arami eyaletlerine hakim olup Şam'a garnizon yerleştirdi. Geçur ve Top bölgeleri de benzer kaderi paylaştı. Moab, Edom ve Ammon'u haraca bağlayıp Amaleklerle Filistinlileri baskıladı. Davut'un M.Ö. 970'li yıllarda ölümüyle yerine oğullarından Süleyman geçti. İsrailoğullarının bu noktadan sonraki tarihi belgeler üzerinden net bir biçimde incelenebilmektedir. Daha önce yaşananlar, özellikle de İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf ve Musa dönemiyle ilgili ayrıntılar, Asyalı Hiksos ve Habiruların Mısır'a göçlerinin dini kitaplara yansımış alegorik anlatımları olabilir. Süleyman vaktinin çoğunu imar çalışmalarına ve ticareti geliştirmeye harcadı. Başkent Yeruşalim'e büyük bir tapınak ve saray yaptırdı. Ticaret ağını geliştirmek için Kızıldeniz ve Fırat Nehri'ne kadar etkisini genişletti. Elde ettiği gelirle o kadar zenginleşti ki hazinelerin şöhreti günümüzde kullandığımız deyimlerde dahi yerini almıştır. Süleyman'ın hükümdarlığının son dönemine doğru düzen bozuldu. Vergi meselesi yüzünden kabileler krala cephe aldılar. Süleyman ölünce yerine oğlu Rehoboam geçti. Fakat kuzeydeki kabileler onu kral olarak tanımayıp aralarından çıkardıkları Yeroboam'ın ardında birleştiler. Böylece Süleyman'ın mirası birinin adı İsrail, diğerinin adı Yahuda olan iki ayrı devlete bölündü. Bölünmüş krallığın en büyük sorunu Mısır firavunu 1. Şeşonk'un Kenan'a düzenlediği sefer oldu. Geniş çaplı bu seferle İsrailoğulları krallıkları büyük bir ekonomik darbe aldı. Davut Hanedanlığı'nın yönettiği Güney Krallığı'nda yaşam daha sakinken, kuzeydeki İsrail Krallığı tam bir istikrarsızlık abidesi oldu. 200 yıllık tarihi boyunca 9 farklı aileden 19 kral ülkeyi yönetti ve krallarından 8'i ya suikaste kurban gitti ya da intihar etti. Kuzeyin çalkantılı tarihinde Aramilerle yaptıkları uzun savaşların etkisi vardı. M.Ö. 8. yüzyılın yükselen gücü Asurlular Levant'a kadar uzandılar. 3. Tiglat-Pileser, Suriye'yi ve Filistinlilerin yaşadığı sahil kentlerini aldığı gibi İsrail Krallığı'nın kuzeyini de fethetti. 5. Şalmaneser, Selefi'nin yarım bıraktığı işi tamamlayıp M.Ö. 722'de İsrail Krallığı'nı yıkıp topraklarını ele geçirdi. Asur Kralı 2. Sargon, güneydeki akrabalarının yanına kaçan gruplar hariç İsrail'deki halkı imparatorluğun farklı yerlerine sürgüne yolladı. Yahudilerin 10 kayıp kolonisi denilen bu toplulukların yerine farklı coğrafyalardan insanlar getirildi ve Samiriler denilen yeni bir toplumun temeli oluşturuldu. Güneydeki Yahuda Krallığı, büyük devletlerin baskıları altında Mısır'a bağlı olarak bir süre daha varlığını devam ettirdi. Onun sonunu getirense Asurluların yerini alan Babilliler oldu. Babil kralı Nebukadnezar, Yahuda üzerine M.Ö. 597'de ve 586'da 2 sefer düzenledi. Kudüs'ü alıp yerle bir ederek krallığın sonunu getirdi. On binlerce Yahudi'yi Babil'e sürdü.
Asurlularınkinden farklı olarak bu sürgünde Yahudilerin kültürlerini korumalarına izin verildi. Babil istilasıyla Yahudilerin tamamı Mezopotamya'ya sürülmedi. Kimilerinin Yahuda topraklarında kalmasına izin verilirken bir kısım komşu ülkelere sığındı. Asur ve Babil istilaları Yahudilerin dünyanın farklı yerlerinde yerleşmelerine sebep olan temel olayları oldular. Yahudilerin sürgünü uzun sürmedi. Babililer Persler tarafından yıkıldı. Pers kralı 1. Kiros, Yahudilere topraklarına dönmeleri ve tapınaklarını yeniden inşa etmeleri için izin verdi. Yahudiler M.Ö. 537 yılında gruplar halinde evlerine dönmeye başladılar. Pers valilerinin idaresi altında bazı imtiyazlarla hayatlarına devam ettiler. M.Ö. 336'da Makedonya kralı olan Büyük İskender, Pers İmparatorluğunu yıktığı gibi Levant ve Mısır'ı da ele geçirdi. Yunanlarca Aşağı Suriye ya da buradaki Filistlere nazire yapılarak Filistin adı verilen bölge, İskender'in ölümünden sonra Mısır'da hüküm süren Yunan hanedan Ptolemaioslara bağlandı. M.Ö. 198 yılındaki Panyum Muharebesi'nden sonra İskender'in varislerinden Selevkosların idaresine geçti. Helenistik dönem olarak bilinen bu aralıkta Doğu Akdeniz'in siyasi, dini, dilsel ve kültürel ortamı çarpıcı biçimde değişti. Selevkos kralı 4. Antiokus, Yahudileri Helenleştirmek ve bölgeye daha sağlam tutunmak için M.Ö. 168'de Kudüs'e girdi. Tapınağı tahrip etti. Yahudiler bu baskı üzerine bir rahibin oğlu olan Jonas liderliğinde isyan ettiler. Makabi isyanı, Hasidim denilen gelenekçilerin arasında karşılık buldu ve büyüdü. Selevkoslar Roma baskısı ve iç çatışmayla uğraşırken isyan başarılı oldu. M.Ö. 142'de Haşmonaim hanedanı kuruldu. 7. Antiokus'un M.Ö. 128'de ölümüyle Selevkosların bölgedeki etkisi fiilen biterken Haşmonaim hanesi güçlendi. Haşmonaim'in yıldızı hızlı söndü. Romalılar bölgeye geldi. Romalı General Pompey, M.Ö. 63'te Filistin topraklarına girip Kudüs'ü aldı. Yahudilerin kontrol ettiği alanı oldukça daraltıp onları Roma'ya bağladı. Filistin, M.Ö. 40'ta kısa süreliğine Part işgaline kaldı. Romalılar iç savaşta meşgul olduklarından bölgeye odaklanamadılar. Herod, Roma'dan da izin alarak M.Ö. 37'de bölgede hakimiyet kurdu. Herod, gerçek bir Yahudi değildi. İdumeyanlıydı ve sonradan Musevi olmuştu. Herod, büyük bir fetih ve imar hareketine girişip bunda başarılı oldu. Yahuda'ya eski ihtişamlı günlerini yaşattı. Roma ile de iyi ilişkiler kurup bağlılığını devam ettirdi. Herod, M.Ö. 4 yılında ölünce toprakları Roma'nın onayladığı 3 oğlu arasında paylaşıldı. Fakat bunların bazıları sonradan görevinden alındı ve bölge giderek Roma merkezine daha sıkı bağlarla bağlandı. Yahudiler Roma yönetimine 3 kez ayaklandılar. Bunların ikisi Filistin topraklarında gerçekleşti ve bedelleri ağır oldu. Milattan sonra 66'da ve 132'de başlayan isyanları ağır bir şekilde bastıran Roma, yüz binlerce Yahudiyi öldürdü, sürgüne yolladı ya da asimile etti. Pek çokları dünyanın farklı yerlerine kaçıp Yahudi diasporalarını oluşturdu. Roma kalan Yahudilerin Kudüs'e girmesini yasakladı. 638 yılında Müslümanların Kudüs'ü almalarından sonra Yahudiler özgür kalsalar da bu sefer de İslam dininin varlığı onları baskılamaya başladı. Filistin hem Müslümanlaştı hem de Araplaştı. Bölgedeki Yahudi nüfusu giderek azaldı. Dünyanın dört bir tarafına dağılan Yahudilerse giderek radikalleştiler ve çıkarıldıkları topraklara bir gün yeniden dönmenin hayaliyle yaşadılar. Yahudiler daha önce beş parasız terk ettikleri topraklarına her seferinde zenginleşerek dönmüşlerdi. Yine aynı şey yaşandı. 18 ve 19. yüzyıllarda yaşadıkları coğrafyalarda zenginleştiler ve siyasiler üzerinde yaptırım gücüne sahip oldular. Bu güçleri sayesinde 1918'de biten Birinci Dünya Savaşı'nı takiben İngilizlerin eliyle Filistin topraklarına geldiler. Burayı yurt tutmuş olan Müslümanların topraklarını ellerinden alarak 1948'de devletlerini kurdular. Eğer tarih yine tekerrür ederse kim bilir, Yahudiler belki de defalarca başlarına geldiği gibi her şeylerini kaybetmiş olarak Filistin topraklarından çıkıp gitmek zorunda kalırlar.